resmedilmiş tablo arkadaşlar. Sybil Towns isminde bir İngiliz ressam kadına ait. 1920'de resmetmiş. Bu gördüğünüz şey sarı, krom rengindeki ve işte kırmızı bir şeyler akıyor. Onu da kan olarak resmetmiş. Çünkü anlatılanlara göre o eski Yunan mitlerinde bunun ne bir robot olduğu, ne bir asker olduğu, ne de işte bir yapay zekaya benzer çok özellikleri olduğu mitler arasında yer alıyor. Bunun adı Talus. Talus arkadaşlar azıcık bilgi vereyim. E, Zeus tarafından bir zamanlar bizim de toprağımız olan Girit'i diğer kötü tanrılardan kurtarmak için yaratılmış bir, nasıl diyeyim, otonom bir makine. Yani o kadar gerçekten böyle anlatılıyor ki mitlerde. Bunu bu şekilde resmedebilmiş Sibyl. Ve diğeri de gördüğünüz o kız da Medea diye bilinen, yine Yunan mitolojisinde yer alan yer ve ayın tanrıçası. O da onun özelliği ise arkadaşlar Yunan mitolojisinde en işte ilaç, nasıl söyleyeyim, zehir vesaire böyle büyüyle ilgilenen en büyük tanrıça. O da ona bir can veriyor gibi bir şeyi resmetmeye çalışmış. Şimdi ben bunları nereden öğrendim? Ben de bunu şu an Stanford Üniversitesi'nde olan bir tarihçi var. Adrienne Mayor isminde bir kadın, tarihçi profesör. O böyle kitapları çok meraklı. Dilerseniz bu kitabı da size iletirim. Ondan okudum ama inanın yani bu kitabı okurken çok zorlandım. Sürekli notlar falan aldım. Ee, Yani küçük kısa bir kitap fakat sizin yani belki ben anlayamadım bilmiyorum. Şeyimi aldı, bayağı bir zamanımı aldı. Tavsiye ederim arkadaşlar eğer ilgi duyuyorsanız. Ve bakın kitabın adı da gerçekten ilgi duyulası. Gods and Robots, Myths, Machines and Ancient Dreams of the Technology demiş. Evet, 1950'lerde arkadaşlar artık yapay zekanın gerçekten böyle büyük patlama yaptığı tarihlere denk geliyor ve onun patlama yapmasını sağlayan kişi de hepinizin bildiği Alan Turing. O da kendisi İngiliz, çok kısa süre yaşamış olmasına rağmen çok büyük etkiler bıraktı bakın. Şimdi arkadaşlar 1950'de ilk makalesi, yani bu iş hakkındaki makalesini yayınlıyor. Computing Machinery and Intelligence makalesini yayınlıyor. Onu da verdim burada. Dileyen olursa gene vereceğim. Ve sonrasında yine aynı tarihte Turing testi yayınlıyor. Turing testi de zaten biliyorsunuzdur. Yine de tekrar edeyim belki duymayan arkadaşlarımız için. Makinelerin ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olmayacakları konusunda bir kriter öne sürüyor bu testle. Bakın şurada A bilgisayarı oluşturuyor, B bir insan. Burada kapalı bir perde var. Arkasında da bir C kişisi var. Öyle sorular soruyor ki kendisi yazılı olarak soruyor. Ve bu yazılı soru kesinlikle insan sesi olmaksızın yine yazılı olarak cevap alıyor. Şayet bu C kişisi aldığı cevapların tahminini çok özür diliyorum seslerimde. Tahmininin insan olmadığını, daha doğrusu insan olduğunu düşünüp cevaplarsa, yani benim verdiğim soruma cevabı insan verdi diye ben cevap verirsem C kişisi olarak ve bunun cevabı aslında gerçekte A olan bilgisayarsa Turing testi geçilmiş oluyor. Birazcık böyle anlatamamış olabilirim ama bilmiyorum. Umarım anlatmışımdır. Böyle ilginç bir test yani. Sonrasında şimdi de yine düzenleniyor. Bu Turing üzerine ödüller veriliyor arkadaşlar Amerika'da, Avrupa'da. Ve daha sonrasında yine 1950'lerde Alan Turing ve Gordon Watchman adında işte bu iki tane matematikçi aslan İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman şifrelerinin kırılmasında çok önemli bir rol oynayan iki insan oldukları için savaş kahramanı olarak sayılıyorlar ve
Enigma kodunu inceleyen Turing ve diğer arkadaşı matematikçi Gordon Betchman, BOM adını verdikleri bu elektromekanik makineyi icat ediyorlar arkadaşlar. Yakından bakabilirsiniz. Bu tamamen şifre çözücü ve elektromekanik bir makina. Evet, 1956'da Dortmund Konferansı gerçekleşiyor. Orada da maalesef Turing yok çünkü vefat etmiş o sıralarda, yani daha öncesinde. Belki de olsaydı e, pek çok şey daha da farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Ama bu görmüş olduğunuz resimdeki insanlar da gerçekten çok zekiler. Yaptıkları işler o zaman nasıl söyleyebilirim? E, Oluşturdukları makaleler, geleceğe dair yapmak istedikleri, yani her şey çok çok iyi. Gene incelemek isteyen olursa makaleye göndereceğim. Ve yakından bakabiliriz. Dortmund Konferansı'nın işte fonlayan bu yapay zekanın babaları diyeceğimiz insanlar burada. Burada Arthur Samuel'e birazcık dikkat çekmek istiyorum. Çünkü o birazdan bize makine öğrenmesinin tanımını yapacak kişi. Aynı zamanda Ray Solomonov da çok günümüze kadar yani yaşamış. O da çok yakın bir zamanda vefat etmiş. Onun notlarına da ulaştım mesela. Var, onun da linkini paylaşabilirim isteyen olursa. Orada da yani gerçekten muazzam notları var. Güzel ders notları da var arkadaşlar. İlgilenen olursa bakabilir. Buradan Arthur Samuel'le devam edelim. Kendisi Amerikalı ve kendisini özel kılan şey az evvel de söylediğim gibi makine öğrenmesinin tanımını ilk defa bizlere kazandıran kişi. 1959 yılında kazandırmış ve demiş ki bilgisayarlara açıkça programlanmadan öğrenme olanağı sağlayan bir çalışma alanıdır makine öğrenmesi. Ve gerçekten de bunun üzerine her şey gelişiyor. Şimdi biz ne yaptık 1959 Erzurum'da? Bilmiyorum, belki bilirsiniz, belki yeni duyan da olabilir. Ordinarius Profesör Doktor Cahit Arif, bakın düşünün, halk konferansları düzenleniyor o tarihte. Yani bana çok şey gibi geliyor. Şu an mesela düzenlenmesi daha normalmiş gibi gelirken o tarihte memleketimizin durumu tabii ki malum. O tarihlerde bile böyle güzel şeylerin yapılıp halkla paylaşılıyor olması çok çok özel bir şey bence. Ve Cahit Arf'ı şuradan da tanıyorsunuz arkadaşlar. Arf equation'ın çözümünü yine kendisi bulan e, büyük bir matematikçi. O makineler düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir isminde böyle ufak bir kitapçık da hazırlanıyor daha doğrusu konferans sonunda. Bununla ilgili konuşmaları var. Gene bunu da paylaşabilirim orijinal halinde ya da güncellenmiş halinde. Ve 1966 yılındaki BBC röportajına bakabiliriz. Bakalım bu çocuklar ne demişler arkadaşlar. Umarım ses gelir. Sorun olursa lütfen beni uyarın. Ses gelmiyor bize. Hocam ses yok. Sanırım ses gelmiyor dedi Sude ama tekrar deniyor. Şu an geliyor mu? Hayır hocam. Gelmiyor mu arkadaşlar? Ses gelmiyor. Bu muhtemelen Meet'teki yayın ayarıyla alakalı. Efendim? Tekrar söyler misin? Muhtemelen Meet'teki yayın Onur, sen ayarıyla konuştun alakalı galiba. hocam. Evet.
Peki, peki. O zaman şöyle yapabiliriz. Ben sadece önemli olan şeyi size söyleyeyim. Benim çok dikkatimi çekti. Şurada en sonunda büyücü gibi bir kız var. Bakın ne diyor. İşte çocuklara sorulmuşlar. Uzun versiyonunu da size gene linkini atarım. Dileyen olursa izler. Diyor ki alt yazılı Allah'tan ki değil mi? Şöyle diyor. İşte soruyorlar 2000'li yıllarda ne görüyorsunuz? Bakın o yaştaki bir çocuk diyor ki sadece yüksek emotional duygusal zekayı ve ne derler işte IQ'ya sahip olan insanlar e, devam edeyim şöyle ben. İşte iş bulabilecekler, bilgisayar kullanmayı bilen kişiler iş bulabilecekler diyor. Ve onlar ve bilmeyenlere de bir iş alanı kalmayacak diyor arkadaşlar. Yani şanslı taraftasınız öyle söyleyelim. Değil mi? Şuradan teksten tekrar devam edelim. Evet, 1980'li yıllarda yapay zeka ile uzman sistemlerden bahsedebiliriz. 1980'li yıllarda şu andan bahsetmiyorum. Belirli bir uzmanlık alanında gerçek kişilerden derlenen bilgileri temel alarak sebepten sonuca arkadaşlar veya bu da önemli sonuçtan sebeplere ulaşabilen sistemler geliştiriliyor. Yani sistem çıkarım motorunu kullanarak bilgi tabanı üzerinden çözümlemeler yaparak uzmanlık gerektiren soruları rahatlıkla cevaplayabiliyor. Bu uzman sistemler neler örneğin ve onların uygulama alanları 1980'lerden bahsediyorum. Özellikle tıp ve danışmanlık yani sağlık sektöründe, danışmanlık hizmet sektörlerinde kullanılıyor. Bildiğiniz gibi işte bankacılıkta, finansta, sigortacılıkta ve o zamanlar çok önemli kütüphanecilikte endüstri mühendisleri de çok kullanmış ve sistem kontrolünde kullanılmış arkadaşlar. Yapay zekanın uygulama alanlarına bakacak olursak genel olarak ben böyle başlık başlık verdim. Önerici sistemler, makine çevirisi, sinyal işleme, prosedürel çok özür dilerim. Prosedürel içerik üretimi, regresyon analizi çok önemli ve görüntü işleme ve makale yazma. Şimdi önerici sistemlerde arkadaşlar kullanıcıların geçmiş davranışlarına gene regresyona benziyor. Dayanarak yeni içerik önerilmesi ortaya çıkıyor. Buna örnek şu andan da örnek verebiliriz. Mağazalarda işte bir ürün beğeniyorsunuz, diğer bir ürünü önermesi, değil mi? Ya da gazetede bir haber okuyorsunuz, diğer haberi öneriyor. İşte sosyal medyada evet yine arkadaş önerileri gibi işte bazı sitelerde falan filan. Makine çevirisi önemli bir uygulama alanı bildiğiniz gibi. Yani bundan kastımız ne? Bir dilde ifade edilen cümleyi farklı bir dile çevirmek. İşte onun için örneğin herkesin kullandığı Google Translate var. Microsoft Tercüman var. Yandex Çeviri gibi çevirici araçlar var. Sinyal işleme çok önemli. Ses ve görüntü gibi sinyallerin işlenerek bilginin ya da işte verinin ortaya çıkması. Bunun için de örnek verecek olursak ses ve yüz tanıma sistemleri var değil mi? Günümüzde de. Sonra bu işte süreçsel diyeyim içerik üretimi. Bu da rastsal yani random olarak yöntemlere dayanarak yapay bir içerik üretme şeklinde yapay zekanın uygulama alanı. Örneğin işte bununla ilgili şunu da örnek verebilirim. Üretimsel müzik ve video oyunlarında yer alan işte prosedürel dünyalar yaratmak. Benim bir öğrencim bitirme tezinde böyle bir şey yaptı ve gerçekten çok iyiydi. O da öyle yanlış hatırlamıyorsam onun da yine duyurusunu yapacağım. Microsoft'la anlaşma yapmıştı. Gayet iyi bir iş çıkardı gerçekten. Diğer önemli şey regresyon analizi arkadaşlar. Bunun önemi özellikle data bilimciler çok iyi bilir. Geçmiş verilere, geçmiş datalara dayanılarak bir değişkenin gelecekteki değerini tahmin edilmesi. Birazdan da göreceğiz zaten bununla ilgili şeyleri. Buna örnek gerçek hayattan işte ekonomik öngörüler örneğin değil mi? Bir ürünün üretim miktarının öngörüleri verilebilir. Görüntü işleme. Görüntü işleme de çok önemli. Dijital görüntülerde bulunan objeleri tanıma, yerini bulma, sınıflandırma gibi işlemlerin tümü. Arkadaşlar yapay zekadan önce bu işlemler hukuk dönüşümü gibi kurallara dayalı algoritmalarla yapılıyormuş. Bunu ben de yeni öğrendim. Ama günümüzde bu kurallar
bildiğiniz gibi sahip olduğumuz verilerle öğreniliyor değil mi? Buna örnekte görüntülemenin sık kullanıldığı astronomi, astrofizik, tıp, biyoloji, otomotiv değil mi? Otonom araçlarda ve üretim gibi alanlarda. Makale yazmada da bunu da bilerek koydum çünkü bu da çok önemli. Gene burada da bizim yerimiz var şükür ki. Örneğin dünyada arkadaşlar yapay zeka ile yazılan ilk köşe yazısı 8 Eylül 2020 tarihinde The Guardian gazetesinde yayınlanmış. Fakat Türkiye burada önde, onu da araştırdım. Yapay zekanın yazdığı ilk haber Şam gazetesinde 20 Haziran 2018 tarihinde yayınlanıyor. Konu şu, Space ve Economics diye 2 tane anahtar kelime giriyor ve Articola.com sitesinde yapay zekanın ürettiği 162 kelimelik bir haber yayınlanıyor. Bu da güzel bizim açımızdan değil mi? Şimdi alt dalların başlıklarını vereceğim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz, hepiniz aşinasınız. Makine zekası, machine intelligence deniliyor. Yapay sinir ağları, doğal dil işleme, değil mi? Görüntü işleme, tüme varımlı mantık programlama, makine öğrenmesi, örüntü tanıma çok önemli. Bunun da dersi var. Genetik algoritmalar, genetik programlama ve bulanık mantık. Son olarak da çoklu örnekle öğrenme. Evet, yapay zekanın gücüne şöyle bir karşılaştırmayla bakacak olursak arkadaşlar, bilişim uzmanlarına göre örneğin bir insanın hepsi aynı anda paralel olarak çalışan 100 milyar, yani bunu birazcık bilimsel olarak ifade edelim, 10 üzeri 11 nöron bağlantısının toplama hesaplama gücünün alt sınırı olan saniyede 10 katrilyon. Yani bu demek oluyor ki 10 üzeri 16 hesap düzeyine 2025'te erişileceği düşünülmekteydi. Ben bunu ilk bu sunumu yaptığım zaman bundan 2 yıl önce falandı. O zaman yazmıştım. Şimdi bu böyle mi, bunu araştıramadım gerçekten. Belki geçmiş bile olabilir. Bir de karşılaştırma yapalım gerçekle. Beynin bellek kapasitesini göz önüne aldığımız arkadaşlar 100 trilyon, yani o da yaklaşık 10 üzeri 14 bağlantının her birine 10.000 bit bilgi depolama gereksinimi olacağı düşünülürse toplam kapasite quintilyon, yani 10 üzeri 18 düzeyine çıkabiliyor arkadaşlar. Aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Neredeyse yapay zekayla beynimiz düzeyinde hesaplama rakamlarına erişebiliyoruz. Yapay zekayı kullanmaya iten nedenlere bakalım. Bunu da 3 faktör üzerinden, yani 3 ana başlık üzerinden gösterebildim. Birincisi uygun fiyatlı, yüksek performanslı bilgi işlem özelliği kolayca erişilebilir olması. Değil mi arkadaşlar? Örneğin bulut depolama sistemlerinde yüksek miktarda emtia bilgi işlem gücünün uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bilgi işlem gücüne kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Bu geliştirmeden önce yapay zeka için yalnızca arkadaşlar bulut tabanlı olmayan fahiş fiyatlı bilişim ortamlarından erişilebilmekteydi. Yani şimdi burada uygun fiyat bizim için öncelik arz ediyor değil mi? Eğitim için yüksek miktarda veriye erişilebilir olması, bu da çok önemli. Şu an her şeyi bildiğiniz gibi veri üzerinden yapıyoruz. Yapay zekanın doğru tahminlerde bulunabilmesi için çok miktarda verinin eğitilmesi gerekiyor. Birazdan da göreceğiz. Veri etiketleme kolaylığı ve yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin uygun fiyatlı depolanması ve işlenmesi daha fazla algoritma oluşturulmasına da olanak sağlıyor ve bu verilerin eğitilmesine de olanak sağlıyor değil mi? Üçüncü ve son şey ise arkadaşlar, son grup ise uygulanan yapay zekanın rekabet avantajını sağlıyor olması. Yani gerçekten de günümüzde her geçen gün artan sayıda şirkete sahibiz ve bu şirketlerin iş hedeflerinde yapay zeka içgörülerinin uygulanmasının getirdiği rekabet avantajı gerçekten de çok yüksek. Örneğin yapay zeka ile sağlanan hedeflenmiş öneriler işletmelerin daha kısa sürede daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir. Aslında belki şu rekabet avantajını zamandan kazanımla yapıyor olabilmek de diyebilirdim, değil mi? Çünkü zaman da çok önemli. O yüzden böyle bir özetlemeye gittim. Evet, yapay zekanın kullanım alanları bu figürden de göreceğiniz gibi neredeyse her şeyde.
İşte akıllı evlerde, bilgisayarımızda, telefonumuzda, elektrik santrallerinde, güneş panellerinde, fabrikalarda, robotlarda, yollarda arkadaşlar, köprülerde, kamera sistemlerinde, değil mi, security'de vesaire vesaire. Evet, burada da zaten yazdığım gibi özellikle akıllı telefonlarda, tablet bilgisayarlarda entegre elektronik sistemlere sahip pek çok cihazda mevcut. Ve yapay zekanın en yaygın örneklerini de şöyle sıraladım. Ev otomasyonunda işte aydınlatma, ev eğlencesi, priz falan filan gibi sistemli kontrollerde, otonom araçlarda bildiğiniz gibi ilk oradan, değil mi, ilgimizi çekti. Sonra bilinen asistanlarda işte Google Asistan, Siri, Alexa gibi sesli asistanlarda, görüntü tanıma yazılımlarında, güvenlik ve dolandırıcılık karşıtı yazılımlarda, analitik araçlarda ve ticaretteki kişisel tavsiye araçlarında yapay zekayı oldukça güncel olarak kullanıyoruz. En iyi uygulamalarına bakacak olursak arkadaşlar zaten biliyorsunuz. OpenAI ve ChatGPT, sohbet robotu, Amazon Alexa ve bunu da biliyorsunuz sanal sesli asistan. Microsoft Cortana var, dijital asistan. Azure Machine Learning Studio var. Bu da bu hizmeti veriyor, değil mi? Ve son olarak da şunu eklemişim. Hotbot AI. Bu da metin ve resimlerin işte üretilmesinde, dosya dönüştürmesinde vesaire. Özellikle Instagram gönderilerinde, Instagram hikayelerin hazırlanmasında işimizi gören bir yapay zeka uygulaması. Güncel uygulaması. Evet, kullanmanın faydaları ve zorlukları. Arkadaşlar şimdi vereceğim cümleler hem fayda hem de zorluk olarak düşünülebilir. İşte çevrede bulunan bilgileri tepki verme yeteneği. Yani bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. İyi tepki de verebilirsiniz, değil mi? İyiye kullandığınızda kötüye de kullanıp kötü tepkide de verebilirsiniz. Yani sadece olumlu olarak bakmayalım cümlelere, olur mu? Çok da açık zamanınızı da almak istemiyorum. Belirli deneyimlerden öğrenme ve hafızaya alma örneğin. Belirli sorunları çözme yeteneğine sahip olması, uyarlanabilirliği, duysal algılama yeteneği, işitsel, görsel ve dokunsal, değil mi? Robotlarda dokunsal olarak da kullanabiliyoruz. Uygulamalar için tutarlı ve açısal altyapı yönetme yeteneği, esneklik yani optimizasyon kapasitesi de önemli. İyi performans, büyük miktarda bilgiyi verimli bir şekilde kullanma yeteneği. Bunu olumlu olarak alabilirsiniz sadece arkadaşlar. Performansı ölçmek ve gelecekteki yatırımları yapmak için ölçülebilir karakterler oluşturuyor olması. Evet, şimdi yapay zeka bu kadardı. Bundan sonrasını makine öğrenmeye geçmeyi planladım. Arkadaşlar bir sorunuz var mıdır? Kesmek ister misiniz? Yoksa böyle devam mı edelim? Ne dersiniz? Az kaldı. Devam edebiliriz bence. Peki, devam edelim arkadaşlar. Evet. Burada da temel sorumuz makine öğrenmesi nedir diye başladık. Gördüğünüz gibi bu figürden de çok rahatlıkla anlaşılıyor. Sıradan bir sistem var. Yapay zekayı entegre ediyorum ve yapay zekanın alt birimi olan makine öğrenmesi karşıma çıkıyor. Makine öğrenmesi ne? Benim zekamı taklit eden bir makine ile öğrenme, tahmin etme ve geliştirme yapacağım. Aynen benim zekam gibi, değil mi? Gene hatırlayabiliriz 1959 Arthur Samuel'in yaptığı tanımı. Makine öğrenmesi bilgisayarları açıkça programlanmadan öğrenme olanağı sağlayan çalışma alanı demişti kendisi. Arkadaşlar ben şimdi çalışırken kendim karşılaştırma yaparak çok daha iyi anladığımın farkına vardım. Belki siz direkt tanımdan da gidip anlıyor olabilirsiniz. Örneğin geleneksel programlamayla makine öğrenmesi sonucunda gerçekleşecek olan programlamanın arasındaki fark ne ki? Ben yani neden makine öğrenmesine ihtiyaç duyuyorum diye düşündüğümde şöyle dedim. Şimdi normalde geleneksel programlamada arkadaşlar bizim bir elimizde verimiz var, değil mi? Bu girişimizi e, sağlıyor. Ve elimizde bir program var. Ve geleneksel olarak kendimiz programlar yapıyoruz ve bu veriyi çıktı output olarak alıyoruz. Kısacası şöyle diyebilirim. Veri girişim var, artı programım var ve ben
Bu geleneksel programda veri girişi ve programla sistemi besliyorum ve makine çalıştırıyorum ve çıktı alıyorum. Bakın makine öğrenmesinde nasıl? Veri girişim var ve çıktılarımı da giriş olarak alıyorum. Makine öğrenmesiyle makine öğretiyorum ve sonrasında elimde program oluyor arkadaşlar. Aradaki farkı ve makine öğrenmesine neden ihtiyaç duyduğumuzu bu bence çok iyi özetliyor. Makine öğrenmesinde arkadaşlar veri artı çıkışla besleniyor sistem. Eğitim sırasında makine çalıştırılıyor ve makine test sırasında değerlendirilebilecek kendi programını, kendi mantığını oluşturuyor. Burada mesela makineler kendisine verilen veriyi ikiye ayırıyor. Ne için ikiye ayırıyor? Bir kısmını train eğitiyor veriyi, bir kısmını da eğittiğini test ediyor. İşte eğitim veri setinde çeşitli algoritmalar kullanıyor. İşte sürekli algoritma dediğimiz şey bu noktada karşımıza çıkıyor. Ve bu algoritmalar ile kendini eğitiyor. Test veri setiyle de bu öğrendiklerini test ediyor. Daha sonra da kendisine bir soru sorulduğunda sonucu tahmin ediyor arkadaşlar. Şimdi makine öğrenmesinin de kendi içerisinde modelleri var. Bu modeller bazı yerlerde 3 tane diye veriliyor, kitaplarda daha doğrusu. Bazı kitaplarda 4 tane olarak kabul ediliyor. Ben 4 tane olmasını daha anlaşılır olduğunu düşündüğüm için aldım. Bakalım bunlara. İlki denetimli öğrenme, supervised learning. Diğeri denetimsiz öğrenme, unsupervised learning. Üçüncüsü yarı denetimli öğrenme, semi-supervised learning. Ve sonuncusunu ben pekiştirmeli diye çevirdim. Kelime anlamı olarak Türkçe'de takviyeli de deniliyor ama ben pekiştirmeli daha hoşuma gitti. Pekiştirmeli yani anlam bakımından şimdi tanıma gelince de göreceğiz. Daha uygun geldi. Ve arkadaşlar makine öğrenmesi modelleri için daha doğrusu bu tanımlarımızı, model tanımımızı anlayabilmek için değişken tanımlarını önceden bir bilmemiz gerekiyor. Bu da şunu da söylemeliyim. Gerçekten iyi bir makine öğrenmesi çalışacağım, yapacağım işte bu işte kendimi bu işe kendimi vereceğim diyorsanız matematiğinizin çok iyi olması gerekiyor. Lütfen bunu unutmayın. Özellikle derslerinizi söylüyorum. İşte diferansiyel denklemler, numerik analiz dersiniz. Bunlar hep temel şeyler. İstatistik çok önemli şeyler. Birazdan da göreceksiniz zaten. Biz şimdi bu modelleri tanımlamak için bilinmesi faydalı olduğunu düşündüğüm tanımlarını vereceğim değişkenleri. Yani sürekli kullanılan makine öğrenmesinde. Bağımlı değişken. Yani aslında biz output'a Türkçe'de bağımlı değişken de diyebiliriz. Değeri tahmin edilecek olan değişkendir arkadaşlar. Hani az evvel söyledik ya, burada gösterdik. Dedik ki giriş var, çıkış var ve program olarak çıkacak. Değerinin tahmin edileceği değişkenin adı bağımlı değişken. Ve daha sonrasında bağımsız değişkenimiz var. O da input değişken. Tahminin temelini oluşturan değişken ya da değişkenler, yani veriler de diyebiliriz. Ve sayısal değişken var arkadaşlar. Sayısal değişken deyince tabii ki şunu düşünebiliriz. Verilerimizin süreklilik arz etmesi gerekiyor. Yani buradaki süreklilik arz eden değerler, veriler sayısal değişken ifadesi olarak da alınabilir. Örneğin işte yaş, kilo, bunlar süreklilik arz eden, değil mi? Ve sonuçta veri olarak bakabileceğimiz değişkenler. Ve kategorik değişken, 2 ya da arkadaşlar daha fazla gruba sahip olan değişkenlerdir. Ve bu değişkenlerin sıralı olması asla gerekmez. Yani bu bir özellik değildir, sıralılık. Buna örnekte mesela kan grubu, işte A ve B grubu, AB grubu, işte 0 grubu, hani işte A grubu nereye kan verebilir, B grubu nereye, 0 hepsine veriyor gibi. Yani herhangi bir gruba sahip değil, 2 ya da daha fazla gruba sahip, değil mi bu değişkenler? Şimdi bu makine öğrenmesi modellerinin tanımlarına bakalım açık açık.
Bilinen bir girdi veri setimiz var arkadaşlar. Bu veri setiyle bunlara denk gelen çıktıları alıp algoritmaların daha önce hiç görmediği, yani eğitim için kullanılmayacak yeni verilere en uygun çıktıları üretebilmek için kullanılan bir makine öğrenmesi modeli. Tanım olarak veri bilimciler model oluşturmak için girdi çıktı ve geri bildirim sağlayan modelleri oluşturuyorlar. Ve yeni görünmemiş, yani hiç bilinmeyen verileri tahmin etmek ya da sınıflandırmak için yeni bir kavram şu an için. Etiketli veriler üzerinden modelleri eğitiyorlar. Arkadaşlar denetimli öğrenme denmesinin sebebi, burada bir denetimciler var. Bu siz olabilirsiniz. Ya da işte nasıl bir program yazacaksınız, programdaki kodunuz olabilir. Eğitilecek veriyi etiketler. Yani az evvel de söylemiştim, veriyi iki parçaya ayırıyorum. Bir eğitilecek kısım, bir de test edilecek kısım diye. Eğitilecek veriyi buradaki deneticiler etiketliyor ve böylece veri setinin ne olduğunu ve bu verilerden istenen çıktının ne olması gerektiğini tahmin ederek biliyor. Bakın tahmin diyoruz, kesin konuşamıyoruz. Burada da işte örneğin istatistik bilgilerinizi konuşturmanız gerekecek. Denetimli öğrenme algoritmaları arkadaşlar etiketli verileri kullanarak olaylar arasındaki ilişkiyi ve kuralları öğrenerek bağımlı değişkenin alacağı değer tahminini etmek için öğrendiklerini yeni, hiç bilinmeyen verilere uyguluyor. Bunu da şöyle gösterebiliriz. Bu denetimli makine öğrenmesinin güzel bir nasıl söyleyeyim izlediği yol. Gördüğünüz gibi en sol tarafta ham veri girişimiz var. Bu ham veriler neyden oluşuyor arkadaşlar? İşte karelerden, üçgenlerden ve mavi olan dairelerden oluşuyor değil mi? Algoritmamız işin içine giriyor ama bakın dikkat edin, burada algoritmada bir gözetmen var, yani denetleyici var. Eğitim verileriyle uğraşıyor ve istenilen çıktıları alıyor, tekrar algoritmaya sokuyor. Sonra işte prosese giriyor, işleme sokuyor ve bakın çıktılar ne oldu arkadaşlar? Artık bilinen ya da belki nasıl istediysek işte üçgenler bir arada olsun, daireler bir arada olsun, kareler bir arada olsun, kümelenmiş şekilde karşımıza çıktı olarak geliyor. Bu ama denetimli makine öğrenmesi sayesinde gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar burada algoritma dediğimiz şey bu öğrenme modeli için kullanılan algoritmalar, regresyon ve sınıflandırma. Gördüğünüz gibi kümelenme dedim ama aslında sınıflandırma daha doğru bir tabirdi bu denetimli makine öğrenmesi için. Daha çok regresyon ve sınıflandırma kullanılıyor. Regresyonda da doğrusal regresyonu çok kullanıyoruz. Bunun içinde örneğin işte ürün satışlarında satış tahminleri ve risk değerlendirmesi yapmak için. Yani güncel böyle herkesin bileceği örnekler vermeye çalışıyorum. Sınıflandırmada arkadaşlar, sınıflandırma algoritması olarak da iki algoritma kullanılıyor. Destek vektör makineleri diye biliniyor. Bunu da görüntü sınıflandırılması, finansal performans karşılaştırması için örneğin kullanıyorlar. Diğer karar ağaçları sınıflandırma algoritmasını ise tahmini analizler ve yine ürünlerdeki fiyatlandırma için kullanıyorlar. Denetimsiz öğrenme ise arkadaşlar, burada denetimcimiz vardı. Adından da anlaşılacağı gibi burada denetimsiz öğrenme olduğuna göre denetimcimiz yok. Ve etiketlenmemiş eğitim verileriyle, verileri aracılığıyla sonuçlara ve kalıplara ulaşmak için dikkat edin, burada derin öğrenmeden yararlanıyoruz. Ve böylelikle bir makine öğrenmesi modeli geliştirilmiş. Yani ve bu denetimsiz öğrenme hakkında ilerlemeler kat edilince denetimli öğrenmenin birazcık şeyi geçmiş, ne derler? Yani önemi geçmiş. Ama sonra bakmışlar ki aslında denetimli öğrenme daha iyi. Bunu da gene kısaca şöyle anlatabilirim. Verilerimizden istenen çıktının nasıl görüneceği hakkında ya çok az bir fikrimiz vardır ya da hiçbir fikrimiz yoktur arkadaşlar. Yani tahminde bulunamayız. Dolayısıyla da etiketli bir verimiz yoktur. Etiketli veriden kastettiğimiz şey ne? Onu da söyleyeyim.
Yani örneğin şurada ben kare, üçgen ve gördüğünüz gibi küre hepsini renklendirmişim değil mi? Bunları aslında bir şekilde, yani bir şekilde derken şeklen konuşmuyorum, etiketlemiş oluyorum. Yani kırmızı üçgenler, işte turuncu kareler, mavi daireler gibi. Bu şekilde etiketlemiş oluyorum. Denetimsiz öğrenme algoritmaları arkadaşlar değişkenler arasındaki ilişkileri dayalı olarak verileri kümeliyor. Kümeleyerek çeşitli modeller ve yapılar oluşturuyor. Burada da yine böyle aynı şeyleri ham veri girişini yapabiliriz ama dikkat edin burada herhangi bir şey yok. Denetleyici yok, yani eğitecek bir şeyim yok. Burada eğitici vardı fakat burada eğitecek bir verim yok. Çünkü bilinmeyen bir çıktı, tahmin edemiyorum ne vereceğini. Dolayısıyla eğitebileceğim bir verim yok. Burada yorumlama yapabilir algoritmayı kullanmadan önce eğitici. Sonrasında yine işleme sokar ve çıktıları yine demeyeceğim, özür dilerim, kümeleyecek şekilde verecek size çıktılarınızı. Örnek olarak kullanılan algoritmalar ise arkadaşlar burada ilişkilendirme algoritmaları ve kümeleme algoritmaları. Sinir ağlarını yarı denetimli öğrenme metodunda da kullanıyoruz. Modelinde de kullanıyoruz. Burada da kullanabiliriz. Kullanıyoruz yani. İlişkilendirmede satış fonksiyonları ve kelime çağrışımları, işte arama yapmak için kullanılan bilinen algoritma a priori, kümelemede centroid tabanlı kümeleme kullanılıyor ve daha çok k-means'ler kullanılıyormuş arkadaşlar. Bunun amacı da şu örnekleri gidermek için işte performans izleme, arayan kişinin amacı için vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar denetimli ve denetimsiz makine öğrenme modelleri arasındaki temel farkları kısaca listeledim sizin için. Özelliklerini ve makine öğrenme modelleri diye ikiye ayırdım. Gördüğünüz gibi veri tipi açısından denetimli öğrenmede neyimiz vardı? Etiketli verilerimiz vardı. Denetimsiz öğrenmede etiketsiz veriler. Karmaşıklık açısından arkadaşlar denetimli öğrenme daha az karmaşık. Denetimsiz öğrenme ise çok daha karmaşık. Analiz anlamında bakın denetimli öğrenmede offline kendi analiz yapabiliyorsunuz ama denetimsiz öğrenmede öyle bir şey yok. Real time yani gerçek zamanlı olarak denetimsiz öğrenmede analiz yapabilirsiniz. Güvenilirlik çok önemli. Denetimli öğrenmede doğru sonuç veriyor. Denetimsiz öğrenmede orta derecede güvenilir. Kullandığı algoritmalar arkadaşlar denetimli öğrenmede regresyon ve sınıflandırma. Denetimsiz öğrenmede ise az evvel de söyledik zaten kümeleme ve ilişkilendirme. Şimdi her şeyde olduğu gibi algoritmalar sonucunda da elimizde problemler geçebilir. Dolayısıyla bu problemleri zaten çalışan insanlar bulmuşlar. Regresyon ve sınıflandırmada denetimli öğrenmede problemlerle karşılaşmışlar. Denetimsiz öğrenmede de kümeleme ve ilişkilendirme ile ilgili problemlerle karşılaşmışlar. Bu noktada şey diyebilirsiniz, ben kendi kurduğum bu öğrenme modelinde denetimli mi, denetimsiz mi makine öğrenme modellerinden hangisini kullanmalıyım? Yani ikisi arasında nasıl seçim yapmalıyım? Nasıl karar verebilmeliyim diyebilirsiniz. Bunun için de şunu söyleyeyim. Denetimli makine öğrenme modeli yani böyle gruplandırabilirsiniz. Şu şekilde kullanmak, yani şu durumlarda, şu sistemlerde kullanmak üzere seçebilirsiniz. En temel özelliği arkadaşlar sürekli bir değişkenin olduğu sistemler için. Bu sürekli değişken, yani süreklilik arz eden veri ne olabilir güncel hayatımızda? Örneğin sıcaklık, örneğin işte kur tahmini vesaire değil mi? Gelecekteki değerini tahmin etmek istersek ve ses veya işte görüntülerden bir nesne tanımlamak istersek diğer bir örnek olarak biz denetimli makine öğrenme modelini kullanabiliriz arkadaşlar. Peki ya denetimsiz için? Denetimsiz için de yeni verileri keşfetmemiz gerekiyorsa, verilerimizi kümelememiz gerekiyorsa ya da çeşitli başka verilerle işte bilmediğimiz diğer verileri ilişkilendirmemiz gerekiyorsa denetimsiz makine öğrenme modelini kullanmamız daha elverişli olabilir.
Yarı denetimli öğrenmeye gelelim. Arkadaşlar burada da etiketli ve etiketsiz verilerin bir karışımı karşımıza çıkıyor. Yani hem etiketli hem etiketsiz. Burada şeyden de görüleceği gibi. Bir dizi kategoriyi öneri ve örneklenmiş etiketler aracılığıyla modelimizi oluşturuyoruz. Yarı denetimli öğrenme modelini. Burada da örnek olarak kullanılan algoritmalar ise yine sinir ağları ve sınıflandırmadan faydalanıyoruz arkadaşlar. Daha çok yarı denetimli makine öğrenimi örnekleri, özür dilerim, algoritma örnekleri için doğal dil işlemede kullanılıyor sınıflandırma algoritması. Evet, son pekiştirmeli öğrenme. Ona da hemen bakalım. Burada arkadaşlar bunun özelliği ise, bu öğrenme türünün özelliği ise kendini yorumlayan ama deneme yanılma yoluyla öğrenilen, işte ödül ve ceza sistemine dayalı maksimum ödülü arayan bir makine öğrenme modeli. Model tabanlı ve modelsiz olmak üzere ikiye ayırmışlar. Bunlara da kısaca bakacak olursak model tabanlı yöntemler arkadaşlar sonuçları tahmin etmek ve olası sonuçları simüle ederek, burada agent diyorlar. Türkçesine ajan diye çevrilebilir. Ama bazen araç diyen kitaplar da var. Notlar da var. Onları da bakarsanız burada yani ajanla araç aynı anlamda kullanılıyor. Onu söyleyeyim. Ama ben sadece ajanı kullanmayı tercih ettim. Karışıklık olmasın diye. Model tabanlı yöntemlerde arkadaşlar sonuçları tahmin etmek ve olası sonuçları simüle ederek ajanların eylemlerinin planlanmasına yardımcı olmak için bir ortam hazırlanıyor, bir model kullanılıyor. Modelsizde ise ortamın açık bir modeli kesinlikle oluşturulamıyor. Bunun yerine gördüğünüz gibi bu ajanlar ortamla etkileşime girerek eylemlerini geri bildirime göre ayarlayarak doğrudan sisteme, sürece dahil olup orada deneyimlerden öğreniyorlar. Modelsiz yöntemlerde değer tabanlı ve politika tabanlı, onu belki düzgün çevirememiş olabilirim. Tabanlı yöntemler olarak ikiye ayrılıyor. Değer tabanlı yöntemlerde evet burada araç kalmış. Ajan olacaktı. Her eylemden beklenen getiriyi tahmin ettiği ve en yüksek değerlere sahip olanı seçtiği farklı durumların veya eylemlerin değerini öğrenmeye odaklanan algoritma yöntemi. Diğeri ise arkadaşlar politika tabanlı yöntemler. Değerleri tahmin etmeden doğrudan bir politika öğreniyor. Yani durumlardan eylemlerle eşleşiyor. Ve ajanların ödüllerini en üst düzeye çıkarmak için sürekli olarak kendini ayarlamaya çalışıyor. Örnek olarak kullanılan algoritma böyle bir sistem için, daha doğrusu popüler, örneğin tüketimi azaltma amaçlı Q öğrenme, değer tabanlıdan Q öğrenme algoritması çok kullanılıyor. Şimdi azıcık daha bahsedebiliriz. Daha böyle uygun cümlelerle. Pekiştirmeli öğrenmede arkadaşlar ajan olarak adlandırılan öğrenme makinemiz karşılaştığı durumlara tepki veriyor. Ve karşılığında sayısal bir ödülle veya ceza sinyali alıyor. İşte ajan aldığı bu ödül puanlarını maksimize etmeye çalışıyor. Bu şekilde deneme yanılma yöntemiyle en iyi action'ları, eylemleri öğrenmeye çalışıyor ve öğreniyor. Arkadaşlar bu öğrenme modeli robotik alanda yaygınca kullanılıyor. Pekiştirmeli öğrenme yaklaşımında işte robotlar deneme yanılma yöntemiyle hedeflerine ulaşıyorlar. Robot engele çarpması durumunda negatif bir geri bildirim alıyor, değil mi? Aldığı bildirimler sonucunda da engellerden kaçmayı öğreniyor. Evet, bu da bu mantıkta çalışan, son zamanlarda belki görmüşsünüzdür. Pek de reklam yapmak istemedim ama böyle köpek bir robot. Evet. Şimdi arkadaşlar şey diye sormuştum ben kendime çalışırken. Makine öğrenmesi algoritmalarını peki bunların öğrenme sistemlerini neye göre belirleyebiliriz ki? Bunu da Berkeley'den yine bilgisayar bilimciler 3 ana bölüme ayırıyorlar. Birincisi karar süreci. İkincisi hata fonksiyonu çok önemli. Ve üçüncüsü model optimizasyon süreci.
Birincisinde arkadaşlar genel olarak makine öğrenmesi algoritmaları bir tahmine veya işte sınıflandırmayı yapabilmek için kullanıyoruz, değil mi? Örneğin etiketli ya da etiketsiz olabilen bazı girdi verilerine dayanarak algoritmamızın verilerdeki örneğin bir pattern hakkında tahmin üretebiliyoruz. Hata fonksiyonu ise arkadaşlar bir hata fonksiyonu modelin tahminini değerlendirmemize yarıyor. Yani bilinen örnekler varsa o bilinen örnekler üzerinden hata fonksiyonu modelin doğruluğunu değerlendirmek için bir karşılaştırma yaparak faydalanabiliyoruz hata fonksiyonundan. Model optimizasyon süreci ise arkadaşlar bu modelimiz eğitim veri setindeki veri noktalarına daha iyi uyabiliyorsa bilinen örnek ile model tahmini arasındaki tutarsızlığı azaltmak için weight dediğimiz ağırlık dediğimiz nasıl söyleyeyim? Ağırlıklardan faydalanıyoruz ve bu ağırlıklar ayarlanıyor. Algoritmada doğruluk eşiği karşılanana kadar ağırlıkları otonom olarak güncelliyor ve yineliyor. Yani değerlendir, optimize et, değerlendir, optimize et sürecini sürekli tekrarlıyor. Kısacası algoritmanın öğrenme sistemi bu 3 ana bölümde tanımlanabilir arkadaşlar. Evet, en temel makine öğrenmesi algoritmalarını şöyle sıraladım. Tabii bunlardan daha fazla vardır. Ben aklıma gelenleri, bildiklerimi yazdım. Denetimli makine öğrenmesi için kullanılan algoritmalar arkadaşlar regresyon. Regresyonun da altında olanlar doğrusal regresyon, lojistik regresyon, polinom regresyon, lasso ve rich regresyonu. Daha da vardır yani. Sınıflandırma, classification ise KNN'ler var, karar ağaçları var, Bayesian var, support vector machine var arkadaşlar. Toplulukta en çok boosting kullanılıyor. Denetimsiz için kullanılan algoritmalar ise kümeleme, ilişkilendirme, az evvel de söyledik. Boyutsallık indirgenme algoritma modeli var. Pekiştirmelerde ise arkadaşlar burada göreceğiniz gibi ikiye ayırmıştık. Az evvel de söylemiştik. Model tabanlı yöntemler ve modelsiz yöntemler olmak üzere. Model tabanlı yöntemlerde makro karar süreçleri var. Bemap denklemi var. Diğer iterasyon logaritmaları var ve Monte Carlo ağaç araması var. Bunları söylüyorum çünkü bunlar hep kullanılan şeyler aslında. Ve bunlar gerçekten hepsinin altında istatistiksel olarak çok fazlaca bilgi barındırıyor. Lütfen bunları eğer ilgi duyuyorsanız iyi bir şekilde öğrenmeden ben kendim için de mesela öyle aynı şey geçerli. Makine öğrenmesi biliyorum diyemeyiz. Modelsiz yöntemlerde de yine aynı şekilde arkadaşlar. İşte değer tabanlı algoritmalar var. Monte Carlo yöntemleri var. Bu da çok önemlidir yine istatistikte. Reinforce algoritmalar var vesaire. Evet. Şimdi arkadaşlar temel bir örnek alalım. Basit bir örnek olsun diye ben basit doğrusal bir regresyon algoritması üzerinden gideceğim. Yani denetimli makine öğrenmesi modelinden en basit olan doğrusal regresyon hakkında bir örnek yapmaya çalışacağım ve bitireceğiz. Gelelim. Şimdi hepimizin bildiği bir denklem var değil mi? Doğrusal denklem. Bu neydi? İşte dilerseniz f fonksiyonu şeklinde yazabilirsiniz x'e bağlı olarak. Cebirsel olarak konuşuyorum şu an. Dilerseniz aynen burada yazılan birinci denklemdeki gibi y eşittir n artı mx dersiniz değil mi? Buradaki x'i arkadaşlar biz girdi değeri ya da değişken olarak alabiliyorduk. Öyle değil mi? Y'yi de arkadaşlar tahmin edilmek istenen değer yani bizim fonksiyonumuz fx fonksiyonumuz ya da yx fonksiyonumuz gibi alabiliyoruz. N ise hatırlarsanız y'yi kesme noktasıydı. M ise arkadaşlar burada doğrunun eğimiydi. Eğer biz n'i 0 alırsak ne olurdu? Y eşittir mx doğrusu. Zaten buradan da tanjantlarını kolaylıkla bulabiliyorduk. Şimdi makine öğrenmesinde ben bunu nasıl entegre ederim? Makine öğrenmesinde basit doğrusal bir regresyon modelinin matematiksel gösterimini şu şekilde
gösteriyorlar ki biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bunun grafiğini eğer elimizdeki datalar x'lerse bu B neye karşılık geliyor, M W'ye karşılık geliyor. Görebileceğiniz gibi Y prime Y'ye karşılık geliyor dedim. Diyelim ki X benim datalarımsa şu şekilde olduğunu varsayıyorum. Şimdi ben buradan bu Y prime doğrusunu bunu oturtmaya çalışacağım. Yapacağım iş bu makine öğrenmesi modelinde. Yani bu şekilde oturacak arkadaşlar. Değil mi? Aşağı yukarı böyle olması gerekiyor. Burada şu noktaya ben B diyeceğim arkadaşlar. Ve birazdan da göreceğimiz gibi benim W ya da M eğimimi verecek. Görelim birazcık daha açık haliyle. Ve bunu data veriler cinsinden anlatmaya çalışalım. X arkadaşlar benim verilerimse Y tabii ki benim tahmin edebileceğim output'umu oluşturacak değil mi? Burada benim bu doğrusal regresyonu verecek olan denklemim ise şurada göreceğiniz gibi theta 1 var ve theta 2 benim eğimimi oluşturuyor. Bu denklemle kolaylıkla gösterilebilir. Ve burada göreceğiniz gibi eğer şuraya bir tane daha artı koyup epsilon'u koysaydım bir random error'dan bahsedebilirdim. Ama ben en basit haliyle bunu göstermek istedim. Yani bunun üzerinden şimdi bir şey yapacağız, örnek yapacağız. Kısaca açıklamalarına bakabiliriz. Burada x, küçük x ya da büyük x girdi input değer olarak alıyorum. Y prime ya da y'yi tahmin, prediction edilmek istenen değer olarak alıyorum arkadaşlar. B'yi ya da işte göreceğiniz gibi theta 1 modelin ön yargısı ya da bias diyoruz biz değil mi? Olarak alıyoruz ve yanlışlık bir çizginin cebirsel denklemindeki y kesme noktasıyla aynı anlama geliyor. Burada bias modelin bir parametresi arkadaşlar ve dikkat edin eğitim sırasında hesaplanıyor. Birazdan da göreceğiz. W ya da theta 2 özelliğin ağırlığı. Az evvel de bahsetmiştim. Şurada hatırlarsınız ağırlıkta. Nerede bahsetmiştim? Modelin optimizasyon sürecinde ağırlıkların modelle tahmin arasındaki bilinen örnekle tahmin arasındaki tutarsızlığı azaltmak için ağırlıkların ayarlandığından bahsetmiştik. İşte o ağırlıklar buradaki weight'ler. Ve gördüğünüz gibi şu theta 2 yani denklemdeki şu V W. Ağırlık bir çizginin cebirsel denklemdeki eğimiyle aynı anlama gelir dedik ve ağırlık yani weight'ler modelin bir parametresidir ve eğitim sırasında hesaplanıyor dedik. Şimdi arkadaşlar az evvel de bahsetmiştim o tabloyu verirken bu basit model örneği için yani denetimli öğrenme modelinin basit algoritması, doğrusal regresyon algoritması için sahip olduğu problem var. Regresyon problemi diyoruz ona. Bu da iki şekilde karşımıza çıkıyor. Ya overfit ettiği zamanlarda ya da underfit ettiği zamanlarda. Yani overfit'ten kastettiğimiz şey arkadaşlar bakın böyle bir çizgi olamaz yani. Bizim hani şöyle bir şey falan bekliyor olmamız gerekir değil mi? Tam oturmuş. Yani böyle bir nasıl diyeyim %100 yani eşittir 1 şeklinde sıfır yanlışlı bir sistemin olması bana pek doğru gelmiyor. Pek değil hiç doğru gelmiyor. Ya da şöyle. Bakın sizin datalarınız burada. Fakat çizdiğiniz fit etmesini beklediğiniz line'ınız ise böyle. Buna da underfitting diyoruz. Yani kısacası uyumsuz durumlar datayla sizin fit etmesini istediğiniz line'ınızın uyumsuzluğundan regresyon problemiyle ilgili yorum yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, geçemedik. Şimdi bundan neden bahsettim? Hesaplamaları yaparken bunları da hesaplamanız gerekecek. O yüzden sadece böyle aklınızda kalsın diye, tanım olsun diye vermek istedim. Doğrusal regresyon algoritmasının en iyi uyum doğrusunu yani best fit line'a gerçek hayattaki eldesi arkadaşlar gerçekten kolay değil. Bu sebeple onu etkileyen hataların da, error'ların da hesaplanması gerekiyor. Bu hataların azaltılması için de hesaplanması şart gerçekten. Bunun için ise tahmin edilen değer ile
tahmin edilen değer ile gerçek değer arasındaki farkın bilinmesi, hesabının yapılması gerekiyor. Biz bu farkı arkadaşlar makine öğrenmesinde kayıp loss fonksiyonu ya da cost fonksiyonu, maliyet fonksiyonu diyoruz. Şimdi ben cost fonksiyonuna girmeyeceğim çünkü onun için Jacobian hesabına girmeniz gerekecek. Kabaca sadece dediğim gibi başlık veriyorum. Kayıp fonksiyonunun, loss fonksiyonların örneklerini veriyorum. Örneğin ortalama karesel hatayı hesaplarken kayıp fonksiyona katkıda bulunuyorsunuz. Onu nasıl hesaplıyorduk? İşte gördüğünüz gibi buradan bu denklemle hesaplıyoruz. Discrete bir sum var. Buradaki sizin y'leriniz i'inci eğitim örneğinin gerçek çıktısı, y şapkalarınız ise eğitim örneğinin tahmini değeri. Bunları farklarını alıp, karelerini alıp toplamını aldığınızda n'inci kere eğitim örneği sayısını da 1 bölü n olarak, yani daha doğrusu böldüğünüzde siz ortalama karesel hatayı, mean square error'u buluyorsunuz. Bir de ortalama mutlak hata var. Daha başka hatalar da var. Onları da lütfen siz bakın literatürden. Ben en basitlerini size sadece verdim. O da bu şekilde hesaplanıyor. Burada kare hesabı yok. Sadece siz söyleyin. Absolute value'ye ne diyorduk? Neyse işte anlamış olduğunuzu umuyorum. Oradan ortalama mutlak hatayı buluyoruz. Evet, mutlak değerden mutlak hatayı buluyoruz. Absolute value derken onu kastetmiştim. Evet. Arkadaşlar şimdi örneğimiz şu olacak. Dün akşam ben hazırladım. Onu da gene internetten buldum. Kendim yazdığım şeyler de var, örnekler de var ama onlar birazcık karmaşık olacağı için hani burada en anlaşılırı getirmeye çalıştım. En basiti buydu bana kalırsa. O yüzden paylaşacağım şimdi. Maaş ve gelecek maaş beklentisi hakkında bir örnek. Yani gerçekçi bir örnek bulmaya çalıştım. Bunun için kullandığımız makine öğrenme modeli denetimli öğrenme modeli olacak ve az evvelki anlattığım basit doğrusal regresyon algoritmasını kullanacağız. Bunun için arkadaşlar diyelim ki hiç bilmiyorsunuz ne yapacağınızı. İşte birazcık tekniğine girmek istiyorum olayın. Ben şimdi nasıl başlamıştım bu işlerle uğraşmaya? Öncelikle programlama dillerine az çok hakim olmanız gerekiyor. Ben burada mesela C++, C, Sharpnet ve Python'u çok iyi biliyorum. Yani Python'u gerçekten son zamanlarda bayağı çalıştım. Ve burada da Indik diye bir site var, web sitesi. Galiba oradan iş bulunuyor. Bunlar bir araştırma yapmışlar 2020 yılında. En çok kullanılan programlama dili gördüğünüz gibi 2020 yılında da diğer yıllarda da hep zirvede olan Python. Görüyor musunuz? Ve gerçekten Python çok basit bir dil. Yani dil bile denmeyebilir. O yüzden size tavsiyem, eğer bu işe yeni başlayacaksınız bir kere mutlaka programlama dili olarak kendinize bir kolayına olduğunu düşündüğünüz bir dil seçin ve onun üzerinden devam edin. Olur mu? Şimdi ben bu örnek için arkadaşlar navigatör olarak Anaconda'yı kullandım. Beni tanıyan öğrenci arkadaşlarıma da zaten onu hep öneriyordum. Notebook olarak Jupyter'ı kullandım bu örnek için. Programlama dili olarak az evvel de söyledim, Python kullandım. Buradan nasıl download edeceğinizi de verdim. Dileyen olursa onları da paylaşacağım. Kodlarınızı koşturmak için arkadaşlar şu kütüphaneleri import edebilirsiniz. Oldu mu? Ben bu örnek için scikit-learn'ü kullandım. Şimdi göreceksiniz zaten. Diğerleri de çok faydalı. Hepsinin özelliklerini de buraya yazdım. Şimdi örneğe bakalım. Örneğe geçmeden önce şöyle bir yol haritası belirleyebiliriz. Ve bu her zaman için geçerlidir bence. Öncelikle arkadaşlar probleminizi lütfen inceleyin. Ne istiyor probleminizde ya da siz kendi probleminizi kendiniz kurduysanız, yani kendinize sorun çıkardıysanız bu sorunu öncelikle bir inceleyin. Ne istiyorsunuz, neyi bulmak istiyorsunuz. Sonra bununla ilgili verilerinizi hazırlayın, verilerinizi temizleyin, verilerinizi bölmeniz gerekiyorsa, değil mi?
Sonra algoritmalarınızı rastgele kontrol edin, kullanabileceğiniz algoritmalarınızı. Ve lütfen iyi çalışan algoritmalara odaklanın. Zaman kaybetmeyin. Çünkü bizim için önemli olan şey makine öğrenmesinde zaman. Zaman kaybetmemeye çalışın. İyi çalışan algoritmalara odaklanın. Sonuçlarınızı daha sonra sisteminizi kurdunuz, çalıştırdınız ve sonuç aldınız. Sonuçlarınızı lütfen inceleyin. Mantıklı mı değil mi? Ve en sonunda da zaten sonucu elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar diğer örneği göstermek istiyorum size. Ben bunun şeyini aldım, PDF'ini aldım. Şimdi Anaconda'yı falan buradan açmak zamanımızı almasın diye nereye koydum? Ben burada. Gördüğünüz gibi bu en basit lineer regresyon örneği bana göre. Öncelikle bu Jupyter Notebook. Onu PDF'e çevirdim. Burada arkadaşlar kütüphanelerinizi ilk hücrede import ediyorsunuz. Sonra datanızı çağırıyorsunuz. Data bende var. Onu da gene size paylaşırım. Datayı çağırdıktan sonra lütfen bir datanızın içine bakın. Öncesinde siz kendiniz hazırladıysanız datanızı tabii ki artık olacaklardan siz mesulsünüz yani. Yanlış ya da doğru. Sonra datanızı analiz edebilirsiniz böyle. Sonra distribution function'ları belki kendiniz yine yorumlamak için datanız hakkında işin içine katabilirsiniz. Sonra arkadaşlar beklenti yani sonuçla maaş, burada maaş örneğini verdiğim için aradaki ilişkiyi görebilmeniz için bunu plot edebilirsiniz. Şimdi birazcık datalarla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ne için? Çünkü artık makine öğrenmesi yapıyoruz değil mi? Az evvel de söylemiştim, bir kısmını datalarımızın eğitmek için kullanacağız, bir kısmını test etmek için. Bunun için scikit-learn'ı burada söylemeyi unuttum, kullandım demiştim. Bu gerçekten çok iyi çok basic yani çok temel ve kullanılması iyi bir kütüphane. Burada hazırdan sadece bakın tek satırla %20'lik kısmını test olarak ayırıyorum. Test edeceğim datamı. Gördüğünüz gibi burada doğrusal regresyonu kodu da hazır. Onu yazıyorum sadece ve train ediyorum. Sonra test ediyorum. Sonuçlarımı predict etmek için. Değil mi? Sonrasında train edilen data setinin prediction'ına bakıyorum. Sonra test setinin prediction'ına bakıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Az evvelki gösterdiğim grafiklere ne kadar benziyor? Yani doğrusal regresyon yaptık işte burada. Gördüğünüz gibi. Ve sonrasında arkadaşlar bu intercept dediğimiz katsayı neye karşılık geliyor? Az evvelki söylediğim n'ye ya da getiremedim şu an diğerine. Theta 1'e karşılık geliyor. Diğer coefficients ise benim eğimime ya da theta 2'ye karşılık geliyor. Bir de onları da hesaplatıyorum. Burada zaten onlar gene hazır kod olarak var. Gördüğünüz gibi çok basit, temel bir örnek. Az evvelki anlattıklarımızın hemen hemen hepsini verdiğimi düşünüyorum. Hatta ekstra olarak bir de distribution'ı verdim. Data distribution'ı burada. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Şimdi görüntü işleme ile ilgili yani ön tanıtım nasıl yapabilirim dedim. Hani birazcık merak uyandırmak adına. Yine burada da bir tane video koydum ama eminim gene ses gelmeyecek. O yüzden ne yapabiliriz? Ben size videonun içeriği hakkında ufak birkaç bir şey söyleyeyim ve bitirelim. Şimdi bu videoda arkadaşlar göreceksiniz. Bir tane belki de rastlayanınız muhakkak olmuştur. Bir tane böyle size resim veriyor. Bu resimde sadece şu orta noktaya odaklanıyorsunuz. Birazdan bu resmin rengi değişecek ve sonra size tekrar bu resim gösterildiğinde siz artık bu resim siyah beyaz olmaktan ziyade gerçekten renkli bir şekilde göreceksiniz. Ama aslında o resim siyah beyaz. Yani bunu niçin koydum? Beynimizde görüntü işleme yaparken beynimiz boşlukları kendisi dolduruyor. Aynen görüntü işlemedeki gibi.
İsterseniz bir bakalım buna. Görebildiniz mi arkadaşlar bilmiyorum. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Ve benden bu kadarlık bugünlük için. Umarım faydalı olmuştur. Sizin sorunuz varsa ya da anlatmamı tekrar etmemi istediğiniz bir şey varsa hemen edeyim. Ben teşekkür ederim Timuçin. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel Ben bir teşekkür ederim etkinlik ve arkadaşlar. eğitim Çok sağ oldu. olun. Ben teşekkür ediyorum Sude'ciğim. Hepinize çok sağ olun. Sorunuz varsa da Görüşürüz sorabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Evet bekliyorum. Ben teşekkür ederim Cengiz Han ve Arzu, sağ olun. Sanırım soru yok hocam. Olursa da iletiriz zaten. Çok teşekkür Evet, ederiz evet. tekrardan. Tamam peki. Ben teşekkür Ali ederim Eren devamı Sude'ciğim. olacak Hoşça mı kalın. demiş İyi bu akşamlar. arada. Öyle. Bilmiyorum gerçekten yoğunluğuma bağlı olarak arkadaşlar. Eğer istek olursa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Ama yine onu konuşuruz ve arkadaşlarımıza duyururuz, olur mu? Biz size iletiriz. Evet. Tamamdır. Çok teşekkürler arkadaşlar o halde. Ayrılıyorum Sude. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim emekleriniz için. Hoşça kalın. İyi akşamlar arkadaşlar.